Selamlar, Lokmacı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle New York'un o bembeyaz karla kaplı, insanın içini ısıtan Noel atmosferine geri dönüyoruz. Ama bu sefer durum biraz farklı. Hani hepimizin bildiği o meşhur Peter Parker var ya, işte o valizini toplamış, MJ ile birlikte bir süreliğine şehirden uzaklaşmaya karar vermiş. Peki bu koca şehri kime emanet etti dersiniz? Tabii ki Miles Morales'e. Düşünsenize, daha örümcek güçlerinize tam alışamamışsınız, Peter gibi bir efsanenin gölgesindesiniz ve o size dönüp şehir artık sana emanet Miles diyor. Valla insanın omuzlarına öyle bir yük biner ki bırak ağ atmayı, yürümeyi bile unutabilirsin. Ama Miles pes edecek gibi biri değil. Peter'ın o deneyimli havasının aksine Miles daha bizden biri, daha samimi ve biraz daha acemi tabii ki. Şaka bir yana bu oyunda sadece bir kahramanın doğuşunu değil, Miles'ın Peter Parker'ın çırağı olmaktan çıkıp o meşhur Harlem'in kendi kahramanı olma hikayesini izleyeceksiniz. Hazırsanız Miles'ın o kendine has ritmiyle New York sokaklarında dolaşmaya başlayalım. Bu genç adam koca bir şehri gerçekten tek başına koruyabilecek mi? Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Peter varken de New York güllük gülistanlık değildi tabii ki. Ama Miles'ın şansına bakın ki çocuk tam işe başlıyor. Şehir bir anda iki dev gücün savaş alanına dönüyor. Bir tarafta enerji devi Roxxon, hani şu sürekli reklamlarda gördüğümüz temiz enerji, mutlu enerji, gelecek diyen kurumsal dev firma, başlarında Simon'ın olduğu. Hani tipine bakınca bile bu adam kesin bir iş çeviriyor dersiniz zaten. Sözde New York'a Nuform adında mucizevi bir enerji kaynağı getirecekti. Ama şaka bir yana Nuform'un pek öyle temiz olmadığını anlamamız uzun sürmüyor. Diğer tarafta ise neon moru ışıklarıyla, yüksek teknolojinin silahlarıyla şehri birbirine katan The Underground çetesi. Bunlar öyle bildiğiniz sokak serserisi değil tabii ki. Adamlar bildiğiniz teknoloji dehası. Ellerinde şekil değiştiren madde dediğimiz her türlü silaha dönüşen acayip bir teknoloji var. Amaçları ne dersiniz? Tek dertleri Roxxon'u ve Nuform projesini yerle bir etmek. Tabii olan kim oluyor? Her zamanki gibi New York halkına. Özellikle de bizim Harlem'e. Tam da Miles'ın annesi Rio Morales'in seçim kampanyası sırasında bu iki grup birbirine girince İşler iyice çığırından çıkıyor. Hatırlarsanız o efsane Great Way Köprüsü sahnesini, Roxxon'un tırları, Underground'un baskını ve arada kalan onlarca sivil. İşte orada Miles ilk defa gerçek bir kahraman gibi hissetmeye başlıyor. Ama bir yandan da büyük bir yükün altına giriyor. Çünkü o köprüde sadece Roxxon'un gerçek yüzünü değil, aynı zamanda bu Underground çetesinin arkasındaki gizemli lideri yani The Tinker'ı ilk defa görüyor. Adamlardaki teknoloji Miles'ın örümcek hislerini bile yoracak cinste. Valla dostlar, Miles bir yandan annesini korumaya çalışıyor, bir yandan bu iki dev gücün arasında ezilmemeye çalışıyor. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Bu savaşın sadece binalara değil, Miles'ın en yakındaki insanlara zarar verecek olması. Şimdi bir sürü aksiyonu bir kenara bırakalım, hikayenin asıl vurduğu yere, yani duygusal kısımlara gelelim. Miles şehri kurtarmaya çalışırken bir yandan da çocukluk arkadaşı, adeta kardeşi gibi olan Finn Manson ile yeniden bağ kuruyor. Hani o eski günlerdeki gibi birlikte takılıyorlar, anılardan bahsediyorlar. Hatta Rio'nun seçim yemeğinde bir araya geldikleri o sahne bile var. İnsanın keşke her şey bu kadar huzurlu kalsaydı diyesi geliyor. Ama işte kaderin cilvesi mi dersiniz, yoksa senaryonun acımasızlığı mı dersiniz, onu size bırakıyorum. Miles Underground'un peşine düşmüşken karşısındaki o maskeli liderin, yani koca şehri birbirine katan The Tinker'ın aslında en yakın arkadaşı Finn olduğunu öğreniyor. Vallahi o an Miles'ın yüzündeki ifadeyi hatırlarsanız sanki tüm dünya üzerine yıkılmış gibiydi. Peki Finn neden böyle bir yola girdi? Aslında onun derdi sadece kötülük yapmak değil, bir intikam ateşi. Abisi Rick Manson'ın o kirli Nuform projesini durdurmaya çalışırken nasıl harcandığını öğrenince gözü bir anda dönmüş. Finn için Underground sadece bir araç. Asıl hedefi abisinin katil olarak gördüğü Roxxon'ı yerle bir etmek. Burada Miles'ın düştüğü çıkmazı bir düşün. Bir tarafta şehri koruma yemini, diğer tarafta ise en sevdiği insanlardan biri. Miles defalarca "Finn dur, konuşalım." Finn'in kalbi o kadar kırılmış ki artık geri dönüşü yok gibi. Tam duygusal baskı altındayken Miles'ın içindeki gerçek güç uyanmaya başlıyor. O meşhur elektrik güçleri ve görünmezlik yeteneği sadece bir oyun mekaniği değil. Aslında Miles'ın bu baskı ve stres karşısında nasıl evrildiğinin kanıtı. Peter Parker bile bu güçleri gördüğünde hatırlarsanız vay be demişti. Miles artık sadece bir örümcek değil. O artık biyoelektronik bir fırtına. Ama asıl soru şu: bu güçler kalbi kırık bir dostu durdurmaya yetecek mi?
Ve geldik zurnanın zırt dediği yere. Artık ipler tamamen koptu. New York, hatta özellikle bizim yaşadığımız Harlem tam bir savaş alanına döndü. Bir anda Simon'ın emrindeki Rox'ın askerleri, diğer yanda Finn'in intikam hırsıyla gözü dönmüş Underground ordusu ve tabii ki bu deliliğin tam ortasında biz, yani Miles Morales. Oyunun o son düzlüğüne girdiğimizde Finn'in planının aslında ne kadar tehlikeli olduğunu anlıyoruz. Finn, Rox'ın plazayı havaya uçurarak Nuform'u yok etmek istiyor ama bilmediği bir şey var. Simon reaktörü modifiye etti. Yani Finn'in o reaktörü patlarsa sadece Roxxon değil tüm Harlem havaya uçacaktı. Miles, Finn yapma, hepimiz öleceğiz diye bağırıyor ama Finn o kadar dolmuş, o kadar yaralı ki Miles'ı bile Roxxon'ın bir piyonu sanmaya başlıyor. İşte o an başlayan o final dövüşü, valla o sahnede hem dövüşüp hem ikisinin arasındaki o diyaloğu dinlerken insanın içi parçalanıyor. Bir tarafta abisinin intikamını almak isteyen bir kız, diğer tarafta çocukluk arkadaşını öldürmeden durdurmaya çalışan bir kahraman. Aksiyonun zirvesinde o devasa enerji patlaması yaşanırken Miles'ın ne yaptığını hatırlıyorsunuz değil mi? O muazzam Nuform enerjisini kendi vücudunda hapsediyor. Ama bu enerji o kadar fazla ki Miles resmen bir bombaya dönüşüyor. Kendi hayatını hiçe sayıyor. Yeter ki mahallesine, annesine, komşularına bir şey olmasın. İşte tam o ölüm kalım anında Finn her şeyi anlıyor. Miles'ın ne kadar haklı olduğunu, kendi nefretinin onu ne kadar kör ettiğini fark ediyor. Ve o unutulmaz final. Finn Miles'ı yakaladığı gibi gökyüzüne, bulutların üzerine çıkartıyor. Miles'ın "bırak beni" feryatları arasında Finn son bir fedakarlık yapıyor. Ve o tüm enerjiyi Miles'ın içinden salmasına yardım edip kendine feda ediyor. O patlama anındaki o sessizlik izlerken insanın gözünü dolduruyor. Miles kurtuluyor ama bedeli en yakın arkadaşı oluyor. Patlamadan sonra Miles'ın o karların üzerine düştüğü anı hatırlıyorsunuz değil mi? Maskesi parçalanmış, yorgunluktan bitmiş bir halde. Ama orada çok ince bir detay var. Mahalleli etrafını sardığında onun kim olduğunu soran muhabire "o bizim Spider-Man'imiz" diyerek onu koruyorlar. İşte o an Miles Morales'in sadece bir süper kahraman değil, o mahallenin bir parçası, bir sembolü olduğunu gösteriyor. Peter Parker şehre döndüğünde karşısında artık sadece bir stajyer değil, koca bir krizi tek başına yönetmiş, büyük fedakarlıklar yapmış, gerçek bir kahraman buldu. Peter'ın Miles'a bakışındaki o gurur aslında biz oyuncuların da hissettiği şeydi. Miles artık abisinin gölgesinden çıktı ve kendi kanatlarıyla uçmaya ya da kendi ağlarıyla sallanmaya başladı. Tabii oyun bitti diye koltuktan kalkmıyoruz hemen. Çünkü Marvel bu sonunu bekleyene ödül var. Yani post credit sahnesinde Harry Osborn'u o yeşil tankın içinde gördüğümüzde hepimizin tüyleri diken diken oldu. Kurt Connor ise onu dışarı çıkart talimatı verdiği an aslında Spider-Man 2'deki o büyük Venom tehlikesinin sinyallerini almıştık. Yani hikaye aslında burada bitmiyor. Çok daha büyük bir evrenin kapıları aralanıyor. Vallahi Miles Morales benim için kısa ama etkisi büyük bir yolculuktu. O karlı New York atmosferi, o Miles'ın kendine has müzikleri, oyunu bitirdiğimde gerçekten güzel bir kahramanlık oyunu oynadığımı gördüm. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Miles sizce de Peter'ın yerini doldurabilir mi? Yoksa sizin favoriniz hala Peter mı? Tabii ki Peter'ın yeri benim için ayrı ama bence Miles Morales de bize çok güzel bir Spider-Man portresi çizdi. Yorumlarda bu konuyu tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce size güzel de bir haberim var. Biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur. Marvel Spider-Man 2 sonunda PlayStation Plus'a geldi. Ben de hazır size Miles Morales hikayesini anlatmışken hiç hız kesmeden ikinci oyunun o devasa hikayesini de bu şekilde özetlemeyi, hatta belki detaylı bir rehber hazırlamayı düşünüyorum. Eğer hiç bekleme hemen Spider-Man 2 videosu gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu bana belirtmeyi unutmayın. Sizin ilginize göre o videonun hazırlıklarına başlayacağım. Hatta belki Spider-Man 2'yi direkt canlı yayında oynayabilir ya da oynanış videosu paylaşabilirim. Şimdilik benden bu kadar. Mahallenizin kahramanlarına iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.